Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yine yapılışı çok kolay, çok hızlı ilerleyen Tunus işi örgü modelin anlatımını yapacağım. Model o kadar güzel ki arkadaşlar, ben bu modele bayıldım. Dilerseniz tek renk yapın, dilerseniz iki renk yapın ama iki renk olursa model kendini çok harika bir şekilde ortaya çıkartıyor. Dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bebek örgülerine muhteşem yakışır. Bebek yelekleri, bebek hırkaları ve bebek kazaklarına çok yakışan bir modeldir. Büyük tığ kullanırsanız bere ve atkı modellerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca bebek battaniyelerine de çok yakışan bir örgü modeli. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü ise bu şekilde haroşa gibi oluşuluyor. Modelimiz 2 sıradan ve 3'ün katlarından oluşuyor. 3'ün katları olarak ilmeğinizi koyun. Modeliniz tam gelecektir. Ben çıkış kenarı için 2 tane ilmek kullanıyorum. Modelim bu şekilde kenarı düzgün olsun. Giriş kenarı için ise bir tane ilmeklerimi kullanıyorum. Şimdi 3'ün katları olarak modelimizi hemen kuralım. 3'ün katları olarak ilmeklerimi oluşturarak modelimi kuruyorum. İlk olarak kilit zincirimi yaptım. İlmeklerimi biraz bol tutuyorum. 3'ün katları olarak sayabilirsiniz. Şöyle bir model, 3 tane ilmek, 2 model, 3 model, 4 model, 5 model. Bunlar da kenar ilmeklerim arkadaşlar. Şimdi örgümü bütün ilmeklerimden birer tane, yani bütün zincirlerimden birer tane ilmeklerimi çıkartıyorum. Bütün zincirlerimden ilmeklerimi çıkarttım bu şekilde. Şimdi hemen ipimi şu noktaya bağlıyorum. İsterseniz önce ipinizi bağladıktan sonra da kurma zincirlerinizi yapabilirsiniz. Ben sonradan bağladım. Şöyle ipimi tam girişe bağladım. Geri dönüşümü yaparken pembe olan ipimden geri dönüyorum. Pembe ipimi de aldım. Bu şekilde bu beyazı da şöyle bunun üstüne bıraktım. Ve iki taneyi kenar ilmeği olarak çıkarttım. Geri dönüşümü yaparken hepsini iki tane, iki tane, iki tane, iki tane şeklinden çıkarttım. Baştaki ilmeğim dahildir. Direkt iki tane ile çıktım. Şimdi birinci sıramızı bu şekilde bitirdik. Hemen model kurulumuna geçebiliriz arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramıza geçerken kenardaki ilmeğim zaten şişimin üzerindeki ilmek. Hemen yanındaki 3 tane bu şekilde bakın 3 tane ilmeklerimi birlikte aldım. Başına doladım. Yine aynı üçlünün içine batıyorum. Bir tane daha yaptım. 3 tane ilmeğimi tek yapmıştım. Tek seferde aldım. Onun içinde 3 tane ilmek çıkarttım. Hemen yanındaki 3 taneyi model hep kendini tekrar ediyor. Yine aynı şekilde başına doladım. Tekrar aynı yuvadan ilmek aldım. 3 taneyi birlikte aldım. Başına doladım. Aynı ilmeklerden bir kere daha aldım. Böylece yine ilmeğimi 3'e tamamladım. Tekrar 3 taneyi birlikte aldım. Başına doladım aynı. 3 taneyi birlikte aldım. Başına doladım aynı ilmeklerde. 2 tane kenar ilmeğim kaldı. Bir tanesini tek başına ördüm. İkinci ilmeğim ise 2 katından ördüm. Bir tane katı pembe geliyor zaten. 2 katından ördüm. Geri dönüşümü yaparken ipimi şöyle tığımın üstüne bıraktım ve diğer ipimi aldım. İlk 2 tane ilmeklerimi bakın, ilk 2 tane ilmeğim var. Bu iple beraber 3 tane oluyor. İlk ikisini birlikte ördüm. Daha sonra sırasına göre gelen ilmeğimizi örüyoruz. Tek tek hepsini bakın, sırası gelen ilmeği örüyoruz. Hepsini örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi ördüm 3 tanesini. Yine sırası gelen ilmeğimi ördüm. Sırası gelen ilmeğimi
ördüm. Böylece modelimizin birinci sırası bitmiş oldu. Böyle bir model kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar ilk sırayı tekrar ediyoruz. Her yuvanın içerisinde bir tane ilmeklerimizi alıyoruz. Kenar ilmeğimiz her zaman şişimizin üzerinde. Tek tek bütün ilmeklerimi topluyorum öncelikle. Tek tek ilmeklerimi topluyorum. Çıkış ilmeğim, bakın kenar ilmeğim 2 tanedir. Bir tanesini tek başına alıyorum. İkinci ilmeğim krem ipim ve beyaz ipim, krem ipim ve pembe ipim, ikisini birlikte aldım 2 katından. Tekrar kremimi burada bıraktım. Şöyle şişimin üzerine koydum. Pembe olan ipimi aldım. İlk şu ikisini beraber alıyorum. Bundan beraber 3 tane olmuş oluyor arkadaşlar. İkisini aldım. Geri kalanı hepsini çift olarak alıyorum ve sıramın sonuna kadar geliyorum. Yine modelimizin ikinci sırasını kuruyoruz arkadaşlar. Elimde yine pembe ipim. Kenar ilmeğim bakın zaten şişimin üzerinde. Hemen 3 tane yan yana ilmeklerimi bir ördüm, başına doladım. Aynı ilmeklerden 2 kez ördüm. 3 tane ilmeklerimi tek seferde aldım, başına doladım. Aynı üçlünün içine bir kere daha. 3 tane ilmeklerimi tek seferde aldım, başına alıp aynı üçlüyü bir kere daha ördüm. Sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi aynı tekrardan yapıyoruz. Sıramın sonuna kadar geldim. Önce birinci ilmeğim, sonra kenardaki ilmeğim. Bakın bu şekilde kenardaki ilmeğim burada. Bir tane de pembeden alıyorum ve bu şekilde 2 katından ördüm. Tekrar pembeyi üstüne bıraktım. Beyaz ipimi alıp geri dönüşümü yapıyorum arkadaşlar. Bir sıranın tekrarını daha beraber yapalım. Şimdi böyle sıramın sonuna kadar gelmiş oldum. Tekrar krem ipimden, bütün pembe ipimden ilmeklerimizi tek tek bu şekilde çıkartıyoruz. Bu şekilde hepsini tek tek aldım. Kenar ilmeğimi bir tane tek başına ördüm. Öbür ilmeğimi 2 katından ördüm. Krem ipimi üzerine bıraktım. Tığımın kenar kısmı düzgün dursun diye tekrar hepsini çift olarak geri geliyorum arkadaşlar. Kapatma işlemini yaparken krem olan ipimle kapatıyorum. Çünkü kremle başladım. Kremle kapatacağım. Bir kere daha tekrarımızı yapalım. 3 tane ilmeklerimi ördüm. Başına doladım aynı ilmek ve aynı tekrardan sıra başına kadar gidiyoruz. Sıra başına kadar aynı tekrardan geldim. Birinci ilmeğim, kenar ilmeğimi tek ördüm. İkinci kenar ilmeğimi 2 katından ördüm. Pembeyi üstüne bıraktım. Aslında pembeyi buradan koparabiliriz artık. Kopardıktan sonra aradan gizleyebiliriz. Sıra sonuna kadar aynı işlemle geldim ve bu sırada artık modelimi kapatıyorum. Modelimi kapatırken normal böyle klasik Tunus işi örgü modellerini nasıl kapatıyorsak bunu da o şekilde kapatıyorum. Kapatma işlemini yaparken başına hiç dolamıyorum. Sıradaki ilmekten alıp direkt içinden geçtim. Sıradaki ilmekten alıp direkt içinden geçtim. Kaydırma yöntemi şöyle bakın, direkt alıp içinden geçiyoruz. Hiç başına dolamıyorum. Direkt alıp içinden geçiyoruz. Başına dolamadan direkt içinden geçiyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde tek tek örüyoruz. Son ilmeğimi de 2 katından alıp sık iğne yaptım.
3 tane zincirinizi yaptıktan sonra modelinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani ipinizi kesebilirsiniz. Modelimiz böyle. Bir de yine büyük parçada göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten yapılışı çok kolay. İlerlemesi çok hızlı. Hiç sıkılmadan yapabileceğiniz bir örgü modeli oldu. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar beni izleyenler için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.